Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Okan Şengün, son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizlere iltica prosedürü hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum YouTube kanalımda. Ayrıca Instagram'da da kısa bilgiler paylaşıyorum. Beni o yüzden Instagram hesabımda da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda Alevi iltica başvurularındaki görüşmelerde ne tür sorular soruyorlar, işte sizlere bunlardan bahsedeceğim. Detaylara girmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bizim için gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar, iltica görüşmesinin başında size soracağı soru şu: neden ilticaya başvuruyorsunuz? Neden ilticaya başvuruyorsunuz sorusunun cevabı için bir özet yapabilirsiniz. İlticaya başvuruyorum çünkü ben Aleviyim ve Alevi olduğum için geçmişimde başıma kötü olaylar geldi ve yine gelecekte Alevi olduğum için kötü olayların başıma gelmesinden korkuyorum şeklinde. Yani neden ilticaya başvuruyorsunuz sorusunun cevabı kısa bir özet oluyor arkadaşlar. Burada bazı iltica memurları size dininizin detaylarını sorabilir. Yani Aleviliği size anlattırabilir. Bu aklınızda olsun. Ayrıca bazı iltica memurları Alevilik ve Sünnilik farkını da sordu geçtiğimiz görüşmelerde. Bu arada şöyle bir soru da gelmişti: Alevilik Türkiye'de neden kabul görmüyor diye. Bazı iltica memurları sizin hem annenizin hem babanızın Alevi olup olmadığını sorabiliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Ebeveynlerinizden sadece bir tanesi Alevi ise hiç sorun değil, panik yapmayın. Siz kendinizi Alevi olarak tanımlıyorsanız zaten Alevi olarak iltica başvurusu yapıyorsunuz. İltica görüşmelerinde en sık sorulan sorulardan bir tanesi de insanlar sizin Alevi olduğunuzu nasıl anlarlar şeklinde. Bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Bu konuda zaten birlikte çalışıyoruz. Her videomda bunu söylüyorum. Çünkü bazı soruların cevapları zaten değişiklik gösteriyor dosyadan dosyaya ya da müvekkilden müvekkile. O yüzden biz sizle oturup provalar yapıyoruz. Yani ben bu sorulara nasıl en doğru cevabı vereceğim şeklinde panik yaşamanıza gerek yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İltica memurunun soracağı sorulardan bir tanesi de Alevi olduğunuz için geçmişinizde başınıza şiddet geldi mi? Ya da kaç kez Alevi olduğunuz için şiddet gördünüz Türkiye'de şeklinde olacak. Bazı iltica memurları şu şekilde devam ediyor: peki başınıza gelen en kötü olayı anlatabilir misiniz diye. Burada başınıza gelen, sizi etkileyen en kötü olayı bulup onu düşünüp onu anlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada iltica memurunun illa soru sormasını beklemenize gerek de yok. Siz anlatmak istediğiniz olayı zaten anlatın, hatta başka konular da ekleyebilirsiniz ve iltica memuru sizi zaten durduracak. Eğer yeterli bilgiyi aldıysa veya kendisi soru sormak isterse zaten sizi durduracak. O yüzden siz konuşun, anlatın. Örneğin cemevine giriş çıkış yaparken başınıza bir şeyler geldi mi? Bunu sormasını beklemeyin iltica memurundan. Eğer çocukken Alevi olduğunuz için başınıza gelen olaylar varsa, ki Türkiye'de maalesef oluyor ve çok sıklıkla oluyor, bunlara mutlaka değinin arkadaşlar. Size söylenen kötü laflar, küfürler, hakaretler çok önemli. Buradaki kötü olayları sizin iltica başvurunuza bağlayabilmesi lazım iltica memurunu. Burada örneğin, kusura bakmayın bunları söyleyeceğim için ama size kızılbaş dendiyse, pis kafir dendiyse, dinsiz, imansız, bu tarz kötü laflar dendiyse bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları mutlaka belirtin. Eğer zorla Sünni geleneklerini yerine getirmeniz gerektiyse arkadaşlar hayatınızda, bunları da ekleyin. Bunlar sizi nasıl etkiledi? İltica ofisinde bunları hep anlatın. Okul hayatınızda, İlkokulda, ortaokulda, lisede eğer Alevi olduğunuz için akran zorbalığına uğramışsanız bunlardan da mutlaka bahsedin. Alevi bireyler okul hayatlarında din hocalarından maalesef kötü muamele görüyor çok sıklıkla. Eğer bu tarz bir durum olduysa bunu da hem yazılı ifadenizde hem de görüşmeye gittiğinizde sözlü ifadenizde anlatmayı unutmayın. Alevi olduğunuz için iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar da çok önemli arkadaşlar. Bunlara da mutlaka değinin iltica görüşmenizde. Türkiye'de bazı Alevi vatandaşlarımızın evlerin kapıları, dışarısı X şeklinde kırmızıyla işaretleniyor. Hedef haline getiriliyorlar. Böyle durumlar sizin ya da ailenizden birinin başına geldiyse mutlaka belirtin. Eğer komşularınızdan birinin başına geldiyse de yine de belirtin arkadaşlar.
Alevi etkinliklerine katıldıysanız, Pir Sultan Abdal Derneği'nin etkinliklerine katıldıysanız bunları da mutlaka belirtin. Ve eğer bu etkinliklerde size kötü muameleler yapıldıysa, polis size saldırdıysa ya da etraftaki Sünni insanlardan kötü muamele gördüyseniz, kötü laflar işittiyseniz bunları mutlaka belirtin arkadaşlar. Görüşmenin sonuna doğru soracağı sorulardan bir tanesi de Türkiye'ye geri dönerseniz size Alevi olduğunuz için kimler zarar verir ve Türkiye'ye geri dönerseniz başınıza ne gelmesinden korkuyorsunuz şeklinde. Ayrıca Türkiye'de polis size yardımcı olur mu, sizi koruyabilir mi ya da sizi koruyabilecek herhangi bir otorite var mı diye de sorabiliyor arkadaşlar. Son sorulardan bir tanesi de Türkiye'de Alevi olarak herhangi bir yerde güvende yaşayabilir misiniz şeklinde. Evet arkadaşlar, Alevi iltica başvurularındaki görüşmelerde sorulan sorular bu şekilde. Tabii ki bunlar da sınırlı değil. Bu aklınızda olsun. Birçok fazla ve farklı soru var iltica görüşmelerinde sizlere sorulabilecek. Bunları zaten beraber oturup eğer beraber çalışırsak üzerine çalışıyoruz. Provalar yapıyoruz. Her zaman dediğim gibi prova çok önemli arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, yeni bir şeyler öğrendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve ayrıca ben her pazar günü sabah saat 10'da böyle yeni videolar yüklüyorum. Videolarımı kaçırmamak için zili de aktive etmeyi unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Yeni video fikirleriniz, önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler ve haftaya yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.